Öylesine yaşamak bana göre bir şey değil. Ben önemli şeyler başarmak istiyorum. İz bırakacak, fark yaratacak şeyler. Hikayeye baktığımızda Esra olarak başlıyor. Biz onu Peride olarak da görüyoruz. Sonra onu Esra olarak Peride taklidi yaparak görüyoruz falan ve oradan gelişiyor. Yani orada aslında çok zor bir şeyi başardı Hazal bu süreçte. Unik bir karakter Esra. Pek çok tuhaf özelliği var. Çok tuhaf tepkileri var. Bazı duygularını çok yüksek yaşıyor, bazılarını çok korkutucu derecede saklıyor. Feride de öyle aslında. Bunu belki Esra kadar açık açık yaşayamıyor. O da kendi içinde, yolunda çok sağlam yürüyen bir kadın. Esra da öyle. Ahmet abi ben kadının ailesini Peride olduğuma nasıl ikna edeceğim? Hanımefendi gibi davransan yeter. O kadarcık rol yapamaz mısın? O kadar yaparım. Müşerref oldum efendim. Bendeniz de Feride. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Rahatsız olmayın. İstirham ederim. Ay hiç güleceğim yoktu. Pek müktedansınız. En iyisi pek konuşmamak. Esra ile tanıştığımızda aslında hiçbir yere, hiçbir şeye ait değil. Biraz hayatta böyle sürüklenen bir karakter olarak tanıyoruz ve o zaman geçtikçe yavaş yavaş bir yere ait olma hissi giderek onda çoğalıyor aslında. Esra'nın çok kendine has bir tarzı var. Her şeyi hat hat söylüyor ama aslında kaba biri değil. Bir yandan içinde çok kırılgan bir tarafı da var. Dediğim gibi güçlü bir kadın ama kendinin de çok farkında değil. İki karakter oynayıp biri o döneme ait, biri hiç o döneme ait olmayınca aslında önce öğrenmem gereken şey şuydu. Kadınların o günkü toplumdaki yeri ve değeri. Dolayısıyla hani o döneme ya da herhangi başka bir döneme ait birini canlandırmanın en heyecanlı yanı bence sürekli anlamaya çalışmak. Sürekli onun üzerine düşünmek. Ben olsam ne yapardımı düşünebileceğim bir şey değil çünkü. Çünkü o dönemde yaşıyor, yapabileceği, yapamayacağı her şey çok sınırlı. O mesela bende bir sıkışmışlık yarattı Feride'yi oynarken. Ve o zaten Feride'nin de hissettiği bir şey olduğu için işime çok yaradı. Ama o dönemde yaşamayı çok seven ve oraya çok ait birini oynasaydım ne yapardım bilmiyorum şu an. Beni en çok heyecanlandıran şey hani bunların üstüne bir de ek olarak Esra'nın duygusal yolculuğuydu. Aslında çok güçlü bir kadın. O dünyaya girdiğinde kadın olmanın çok daha zor olduğu bir döneme ayak basıyor. Ve bunun zorluklarını da yaşıyor. Ama dirayetli duruşundan da vazgeçmiyor. Ve kendisi de bence farkında değil ne kadar güçlü bir karakter olduğunu. Ve bence tüm bunları yaşadıktan sonra belki o anlamda öz saygısı ve kendine olan inancı kuvvetleniyor. Ya o gece canıma kasteden siz değildiniz? Ya da Britanyalı dostlarımızla sadece biraz dalga geçip eğlendiğimi, o önemsiz subayla alakalı dönen dolapların zerre umurumda olmadığını idrak ettiniz.